Bazı düşünceler vardır. Gelip geçmesi gerekir. Ama zaman zaman bu şekilde kolaylıkla geçmeyebilir. O düşünce durur, takılır, yapışır. Bir anlık bir şüphe belirir. Bir olayla ilgili basit bir görüntü, akla gelmesini istemediğin bir sahne ya da bir düşünce. Ya da mantıksız veya sana faydasız olduğunu bildiğin bir ihtimal. Aslında herkesin böyle şeyler aklına gelebilir. Ama çoğu kişi birkaç saniye sonra hayatına kaldığı yerden devam eder. Takıntıda ise zihin o düşüncenin üzerine yapışır kalır. Sanki anlamı büyür, risk artar, sesi güçlenir. Bunun karışık kısmı şudur. Mantık bunun abartılı olduğunu bilir ama bir türlü rahatlayamazsın. Bir adım geri çekilmek yerine zihin bir cevap arar, bir kesinlik ister. Tamam, kötü bir şey olmayacak değil mi? Der, emin olmak ister. Ve o kesinlik gelmediğinde küçük bir kontrol, tekrar düşünme, güven alma davranışı devreye girer. Bir kez yapınca geçici bir rahatlama sağlar ama tam da bu yüzden bu döngü böyle devam eder. İşte bugünkü videoda ya olursa düşüncesinin neden gitmediğini ve neden ne kadar uğraşsak da bu döngünün kendiliğinden kapanmadığını konuşacağız. Takıntının en zor yanı şudur. Yaşanan şey sadece basit bir kaygı ya da endişe değildir. Kaygıda zihin tehdit olasılıklarını büyütür. Takıntıda ise zihin bir düşüncenin anlamını büyütür. Kaygı bozukluğunda kişi genellikle bir şey olacak endişesi yaşar. Takıntıda ise düşüncenin kendisi tehlike gibi algılanır. Bu, düşüncenin akla gelmesi bile yanlış. Ya bu düşünce gerçekse, ya kontrolümün dışına çıkarsa, yani takıntılı düşüncelerde tehdit dışarıda değil, çoğu zaman zihnin içinde ortaya çıkar. Ve bununla birlikte gelen o zorlayıcı duygu, düşüncenin istenmeden gelmesi, mantıksızlığının bilinmesine rağmen gitmemesi ve buna eşlik eden yoğun suçluluk, utanç veya rahatsızlık. İşte tam bu noktada takıntıyı kaygıdan ayıran diğer bir temel unsur devreye girer. Obsesyon-kompulsiyon döngüsü. İstem dışı, rahatsız edici, yapışkan düşünce yani obsesyon ve o rahatsızlığı azaltmak için yapılan tekrar eden davranış, kontrol etme, düşünceyi nötralize etme veya güven alma davranışı yani kompulsyon. Bu yüzden OKB sadece kaygının bir türü değil, zihnin belirsizliğe, tecrübeye ve suçluluk ihtimaline tahammül edemediği çok daha farklı bir yapıdır. Ve OKB yaşayan biri farkında olmasa bile kendine şunu diyemez. Tamam, bu düşünce mantıklı değil, boş ver. Çünkü OKB'de mesele düşüncenin mantıklı olup olmaması değil, düşüncenin yarattığı rahatsızlıktır. Tam da bu yüzden OKB'yi yaşayan biri, keşke şu düşünce bir gelse ve geçse yerine, keşke bu düşünce hiç hayatımda olmasa der. Bu ayrım kıymetlidir ve işte bugün bu döngünün neden kırılması bu kadar zor ve neden beyin bunu bir tehdit gibi yorumladığını konuşacağız. Peki kompulsiyon nedir? Şimdi biraz daha derinleşelim. Takıntılı düşünce geldiğinde kişi yoğun bir kaygı yaşar. Bu kaygı dayanılmaz hale geldiğinde zihin bir çıkış yolu arar. İşte kompulsiyon burada devreye girer. Kompulsiyonlar genellikle şunlardır. Bir şeyi tekrar tekrar kontrol etmek, el yıkamak, kıyafetleri ve evi temizlemek, kapıyı, ocağı, fişi defalarca denetlemek, içinden saymak, dua etmek, bir cümleyi zihninde tekrar etmek, emin olmak için aynı soruyu tekrar sormak. Fakat bazen kompulsiyonlar dışarıdan da görünmez olabilir. Zihinde aynı senaryoyu tekrar tekrar analiz etmek. Gerçekten kötü, beceriksiz, yetersiz bir insan mıyım diye içsel bir kontrol yapmak. Sürekli bir şeyleri hatırlamaya çalışmak. Ve bazı durumlarda gerilim boşaltma davranışları da buna eşlik edebilir. Mesela tırnak yeme, saç yolma, deri yolma, otururken farkında olmadan sallanma. Burada önemli ayrım şudur. OKB'de davranış genellikle bir düşünceyi hafifletmek içindir. Yani bunu yapmazsam kötü bir şey olur ya da rahatlayamam hissi vardır. Gerilim boşaltma davranışlarında ise kişi çoğu zaman bir şeyin olmasından çok içindeki huzursuzluk azalsın diye hareket eder. Ama her iki durumda da ortak nokta şudur. Davranış kısa süreli rahatlama sağlar. Ve zihin şunu öğrenir. Şunu yaparsam ben rahatlıyorum. İşte bu öğrenme döngüyü güçlendirir. Bu döngü şuna benzer. Düşünce gelir, rahatsızlık artar, kişi bir şeyi yapar, geçici bir rahatlama olur, beyin bunu çözüm sanır ve düşünce tekrar gelir ve döngü bu şekilde pekişerek devam eder. Peki bu düşünceler neden bu kadar yapışkan? Neden bu düşüncelerle baş etmek diğer düşüncelere göre daha zor? Aralarındaki fark ne? Ve neden kendimizi mantıkla ikna etmekte zorlanıyoruz? OKB'yi anlamak için 3 düzeyi birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bilişsel, nöropsikolojik düzey ve öğrenme düzeyi. DSM-5'e göre OKB'nin temel iki bileşeni var. Obsesyon ve kompulsiyonlar. Fakat önemli olan şudur. Kişi bu düşüncelerin sonunda aşırı ya da mantıksız olduğunu çoğu zaman bilir. Ama bu bilgi ve bugüne kadar yapılanlar kaygılanmayı durdurmaya yetmez. Çünkü mesele bilgi değil, rahatsızlık toleransıdır.
Rahatsız edici, tuhaf ya da istem dışı düşünceler herkesin zihninden geçer. Çoğu insan bu düşünceleri önemsemez ve geçmesine izin verir. Araştırmalar bize OKB'de şunu gösteriyor. Bu düşünce aklıma geldiyse mutlaka bir anlamı vardır. Bu düşünce varsa da risk de vardır. Yani bu noktada devreye düşünce-eylem karmaşası girer. Bunun yanında bilişsel çarpıtma düşünmek ile yapmak arasında bir bağ kurarak oluşur. Şunu düşündüysem gerçekleşme ihtimali artmıştır. Aklımdan geçmesi bile kötü bir insan olduğum anlamına gelir. Bu çarpıtma düşünceyi sıradan bir zihinsel olay olmaktan çıkartır, kişi için ahlaki ya da gerçek bir tehdit haline getirir. OKB'de özellikle şimdi bahsedeceğim devre ön plana çıkar. Bu devreye literatürde kortikostratial talamik devre denir. Bu sistem normalde hata algılama ve düzeltme için çalışır. Ancak OKB'de bu mekanizma kapanmakta zorlanır. Şimdi bu devreye biraz da yakından bakalım. Orbitofrontal korteks çevredeki durumları değerlendirir ve potansiyel riskleri tarar. Bir şey eksik, hatalı ya da tehdit içeriyor olabilir mi diye kontrol eder. Normalde bu sistem şöyle çalışır. Tehlike yoksa sinyal kapanır. OKB'de ise bir şey yanlış olabilir sinyalini üretir ama bu sinyal yeterince sönümlenmez. Sonuç olarak kişi net bir tehdit olmasa bile içsel bir tam değil eksiklik hissi yaşar. Anterior cingulate cortex beynin hata tespit sistemidir demiştik. Bir şey beklediğimiz gibi gitmediğinde aktive olur. Ayrıca şu işlevlere de sahiptir. Çatışma algısı yani yaptım ama emin değilim. İçsel huzursuzluk üretimi, dikkati hataya yönlendirme. OKB'de anterior cingulate cortex aşırı hassaslaşır. En küçük ihtimali bile ciddi bir hata olabilir gibi algılar. Bu da kişide yoğun bir tamamlanmamışlık hissi yaratır. Bazal ganglionun parçası olan caudat nucleus, beynin bilgi akışını filtreleyen yapılardan biridir. Gereksiz alarm sinyallerini süzer. Normalde orbitofrontal korteksten gelen kontrol et sinyali gerekli değilse caudat tarafından bastırılır. OKB'de bu filtreleme zayıflar. Yani gereksiz bir düşünce geçsin gitsin yerine işleme alın kategorisine girer. Bu yüzden işte o düşünce daha sık takılı kalır. Talamus gelen bilgileri tekrar kortekse iletmekle sorumludur. Bir anlamda döngünün geri besleme mekanizmasıdır. OKB'de bu devre şu şekilde çalışır. Orbitofrontal korteks alarm üretir, caudat nucleus yeterince filtreleyemez, talamus sinyali tekrar kortekse gönderir ve alarm yeniden güçlenir. Sonuç olarak bir şey yanlış olabilir sinyali kapanmaz ve sanki bir konu ya da bir olayla ilgili karar vermek zorlaşır. Bu yüzden kişi içten içe hep şunu hisseder. Bir şey oldu, bir şey düşünüyorum ama tam emin olamıyorum. Aslında bu devre hayatta kalma becerilerimiz için bulunmaktadır. Yani son derece fonksiyoneldir. Ama OKB'de sistem kapanma becerisini kaybeder. Bu yüzden kişi şunu hisseder. Yaptım ama emin değilim. Kontrol ettim ama içim bir türlü rahat etmedi. Bir daha mutlaka bakmam lazım. Bu hata algılama sisteminin aşırı aktif çalışmasıdır. Sonuç olarak kişi kompülsyon yani tekrar eden davranışlar yaptığında kaygısı azalır gibi gelir. Bu azalma çok kritiktir çünkü beyin bunu şöyle öğrenir. Ben bu davranışı yaptığımda tehlike olmadı. Yani demek ki işe yaradı. Aslında tehlike zaten gerçek anlamda yoktu. Ama rahatlama hissi davranışı pekiştiriyor. Bu klasik bir negatif pekiştirme döngüsüdür. Çünkü OKB'nin çekirdeğinde şunlar vardır. Aşırı sorumluluk algısı, belirsizlik intoleransı, ahlaki ve zihinsel katılık ve kontrol ihtiyacı. Bu nedenle kişi şunu kendine inandırmakta son derece güçlük çekebilir. Büyük ihtimalle bir şey olmaz diye düşünebilir ancak bu düşünce zincirini sonuca ulaştıramaz. Bunun yerine şunu ister. %100 emin olmalıyım. Ama istatistiğin aksine gerçekte %100 kesinlik olmayabilir. Ve tam da bu nedenle bu döngü kapanmakta zorlanır. Yani OKB düşüncenin kendisinden çok o düşünceye yüklenen anlamın ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün ürünüdür. Nöropsikolojik olarak hata algısı sistemi aşırı çalışır, filtreleme zayıflar ve rahatlama davranışı öğrenilir. Bilişsel olarak düşünce ile eylem birbirine karışır. Davranışsal olarak kompülsyon geçici rahatlama sağlar ama bu döngüyü güçlendirir. Bu nedenle OKB fazla düşünmek değil, belirsizlikle ilişki kurma biçimidir. Ve bu ilişki doğru yaklaşımla değiştirilebilir, düzenlenebilir. OKB'de şunu mutlaka vurgulamak gerekir. Bu bozukluk yalnızca düşünce düzeyinde değildir. Aynı zamanda nörobiyolojik bir bileşeni de vardır demiştik. Özellikle serotonin sistemi ve kortikostriatal devrelerde hassasiyet nedeniyle orta ve ağır düzeyde OKB vakalarında psikoterapi ile birlikte psikiyatrik değerlendirme oldukça önemlidir. Bilimsel literatür şunu gösterir. Aşamalı bir şekilde maruz bırakma
ve SSRI dediğimiz antidepresan tedavisiyle birlikte uygulandığında tek başına uygulamalara göre daha yüksek iyileşme oranı görülür. Bu ilaç olmadan düzelmez demek değildir. Yine de beynin kimyasal hassasiyetini düzenlemek terapatik öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Dolayısıyla özellikle günlük işlevselliği bozan, saatler süren veya durdurmakta zorlanılan kompülsiyonlar olan, sosyal veya mesleki alanı ciddi etkilenen durumlarda psikiyatri işbirliği mutlaka değerlendirmelidir. Bu güçsüzlük değil, bilimsel bir yaklaşım tercihidir. Şimdiye kadar şunu netleştirdik. OKB bir irade zayıflığı değildir. Bir düşünce üretme sorunu da değildir. Sorun, düşünceye verilen anlam ve o anlamı azaltmak için yapılan davranışlardır. Terapide yaptığımız şey şudur: düşünceyi silmeye çalışmayız. Düşünceyle kurulan ilişkiyi dönüştürmeyi hedefleriz. Bilişsel davranışçı terapide OKB için altın standart yaklaşım aşamalı maruz bırakma ve tepki önlemektir. Mantığı çok basit ve nettir. Takıntı gelir, kaygı yükselir, kompülsyon yapılmaz, kaygı zamanla kendi kendine azalır. Beyin burada yeni bir şey öğrenir. Bu düşünce tehlikeli olmayabilir. Bu davranışı yapmadan da hayatta kalabiliyorum. Başta zorlayıcıdır çünkü alışkanlıklar vardır. Çünkü beyin yıllardır aynı döngüyü kullanmaktadır. Ama tekrar tekrar deneyimlendiğinde kortikostriatal devre yeniden öğrenir ve alarm sistemi hassasiyetini azaltabilir. Bu sırada sadece davranışa değil, düşünce yapısına da bakar. Felaketleştirmelere bakar, aşırı sorumluluk inancına bakar. Düşünce eylem eşitliği, aklıma geldiyse yapmalıyım ya da aklıma gelmesi bile kötüdür gibi inançlar terapide görünür hale getirilir. Amaç takıntıyı bastırmak değil, ona verilen mutlak anlamı esnetmektir. Kabul ve kararlılık terapisi burada çok güçlü bir alan açar. Çünkü OKB'de kişi genellikle düşünceyle savaşır. Bu aklıma gelmemeli der. Bunu düşünmemeliydim der. Bu düşündüğüm için kötü ya da yetersiz biriyim diyebilir. Akt şunu söyler: düşünceler kontrol edilemez ama davranışlar seçilebilir. Burada iki temel alan çalışır. Kişi düşünceyle birleşmiştir, ben kötü bir insanım, ben tehlikeliyim diye düşünür. Akt burada düşünceye şu mesafeyi koydurur. Zihnim bana şu anda kötü olabilirim düşüncesini gösteriyor. Bu küçük dil değişimi bile amigdala aktivitesini azaltabilir. OKB'de kompülsyon aslında duygudan kaçma davranışıdır. Aslında kaygı tamamen geçmeden de davranışımızı seçebiliriz. Bu sinir sistemine yeni bir mesaj verir. Kaygı her zaman gerçek bir tehlike olmayabilir. Buradan baktığımızda her iki yaklaşımın da ortak hedefi kompülsiyonu azaltmak, belirsizlik toleransını arttırmak, düşünceye verilen mutlak anlamı esnetmek ve sinir sistemine yeni öğrenme yaşatmak. Aslında en kritik nokta şu: amaç takıntıları sıfırlamak değil, amaç takıntılara rağmen özgürlük alanı yaratmaktır. Yani OKB'de amaç sanıldığının aksine o düşünce bir daha gelmesin değildir. Amaç düşünce geldiğinde ne yapacağımızı değiştirmektir demiştik. Çünkü yaptığımızı değiştirebildikçe takıntılara ve kompülsiyonlara olan hassasiyet gitgide azalacaktır. 1. Düşünceyi tanımla, kimliğin haline getirme. Yani takıntılı düşünceler geldiğinde ben kötü biriyim, yetersizim ya da zihninizden kendinizle ilgili geçen katı düşünceler yerine zihnin bana şu anda kötü bir şey olabileceği düşüncesini gösteriyor demeyi deneyebiliriz. Bu küçücük mesafe füzyonu yani karmaşıklığı zayıflatır. 2. Kompülsiyonu 5 dakika erteleme hedefi. Hemen yıkamak, kontrol etmek, tekrar okumak yerine sadece 5 dakika bekleyeceğim hedefiyle başlayabiliriz. Bu küçük erteleme bile beyne yeni bir deneyim yaşatır. 3. Belirsizlikle mikrotemas. OKB'nin çekirdeğinde belirsizlik intoleransı var demiştik. Küçük bir deney yaparak hayatımızı sürdürmeyi deneyebiliriz. Mesajı sadece bir kere kontrol edip uzaklaşmak. Kapıyı tek kontrolle çıkmak. Düşünceyi not alıp müdahale etmeden bırakmak. Amaç mükemmel olmak değil, yapılamazı yapmak da değil, belirsizlik kasını güçlendirmektir. 4. Kaygının düşmesini bekleme. En kritik nokta kaygı geçsin diye değil, değerine uygun davranmak için ufacık da olsa bir adım atabilmek. Çünkü kaygının geçmesi her zaman kontrolümüzde değildir. Ama davranış seçimi kontrolümüzdedir. Tekrar hatırlamakta fayda var. OKB'de sorun düşüncelerin varlığı değildir. Sorun o düşünceler geldiğinde onları gerçek, tehlikeli ve kontrol edilmesi gereken şeyler olarak yorumlamaktır. Zihin her zaman ihtimaller üretir. Bu onun işi ama her ihtimal bir eylem gerektirmez ve her düşünce bir tehdit olmak zorunda değildir.
Belki de özgürlük düşüncesiz olmak değil, düşünce varken de seçim yapabilmektir. Kaygı olabilir, belirsizlik de olabilir. Ya olursa sorusu yine gelebilir ama sen o sorunun peşinden gitmek zorunda değilsin. OKB, zihnin seni koruma çabasının aşırı hassaslaşmış bir versiyonudur. Bu sistem öğrenilmiştir ve öğrenilmiş her şey yeniden öğrenilebilir. Düşüncelerini susturmak zorunda değilsin. Onlarla farklı bir ilişki kurabilirsin. Belki de iyileşme ya olursayı tamamen yok etmek değil, olursa da baş edebilirim diyebilmektir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.